Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. 5. yıla 81 il Türkiye turu ile başlıyoruz. 5. şehir Antalya'dayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Evet, artık dağlara vurduk kendimizi. Peşimizden geliyorlar. Ama Antalya çok büyük bir sahil kenarı olunca yapacak bir şey yok. Denizden devam ettik. Şimdi doğaya attık kendimizi. Evet, neredeyiz? Gölcük Kanyonu'ndayız. Muhteşem bir doğa var. Şu an itibariyle kanyona giriş 60 lira. Normalde köpek yasak ama sezon dışı olduğu için biz Max'i alabildik. Evet ve Max'in uysallığı sayesinde aldık aslında. Büyük ırkı ya da biraz korumacı köpekleri normalde almıyorlarmış. Max'ten bahsedince kıyamadılar Max'e. Evet. Max'in uysallığı ve tasmasız gezdirmediğimizi söyleyince girebildik içeri. Evet, şurada da enteresan bir şey var. Evet. E, Burdur'daki ağaç projeleri gibi burada da farklı farklı heykeller var. Evet, Sinya'daki Uç. Gel buraya. Yanıma gel. Gülden'in Max'le imtihanı. Merhaba. Tamam yeter o kadar kokladı. Şimdi ben bir şey Kızdırdın söylemek Max'i. istiyorum. Bu arkamda gördüğünüz büyük havuz aslında şöyle yapay bir oluşum. Normalde bunun bu Yeter tarafa o kadar doğru dedi. Darlama dedi akıp benim gitmesi kokumu. lazım. Ama Ne ne söylediysen bir hikmetse, daha söyle. ama ne hikmetse buralar böyle havuz havuz yapılmış. Neden? Neden? Doğal güzellikleri niye kendi çıkarlarımız uğruna heba ediyoruz ya da mahvediyoruz? Anlaşılır gibi değil. Doladın hayvanı ya doladın. Kartal tavşanı yakalamış. Eğer burada kendinize dikkat etmezseniz Sizi kuşlar ya. kartalın. Merhaba Oo, çocuklar. yeşil başlı bak. 2 tane, 3 tanesi yeşil. Evet. Evet, çok bağırdınız. Kaç Max kaç. Kaç. Onlar zipline falan oradan oraya Evet. Onlar uçmalı için bir yol. kaçmalı yerler var burada. Yani para harcamak isteyenler için efsane bir yer. Plaj milaj. Hemen arkamda gördüğünüz buranın beach'i. Beach Club. Oh. Yorulduk. Yorulduk. Buradan sonra da bir tırmanış var önümüzde. Evet. Max geri gel. Tolga'yı düşürürsün. Kanyonun derinliklerine doğru ilerledik. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar. Ama halen daha rafting yapılan yeri göremedik. Evet. Ve kanyon şu tarafa doğru devam ediyor böyle kıvrıla kıvrıla. Buradan bakınca üst tarafa sanki hiç yer yokmuş gibi ama aşağıya bakınca anlaşılıyor. Evet. Ama sanki düz kaya varmış orada gibi.
Gülden Hanım, duygu ve düşünceleriniz nedir? 2 kilometre yürüdük ve şu anda şöyle bir rampanın başındayız. Evet, dönüşü düşünüyorum direkt. Buradan çıkışımız var bir daha. Direkt onu düşünüyorum. Peki yolun sonu nereye çıktı? Ben hemen size onu göstereceğim birazdan. Yolun sonu böyle bir yere çıkıyor. Kanyon tam şu karşı istikametten bu tarafa doğru devam ediyor. Ama buraya kadar. Tabii buraya kadar bizim gibi yürümek zorunda değilsiniz. İsterseniz parayı verip arabayla da gelebilirsiniz. Buralar böyle dostlar. Göynük Kanyonu'nun en dibine kadar geldik sizin için. Max fark etmedi daha balıkları. Max göremedi o tarafa. Gel bu tarafa. Kanyonun sonu. Gerçi kanyonun sonu değil aslında. Şurada bir arkadaş botla içeri doğru gitti. Buradan sonrasını böyle botları kiralayarak içeriye doğru devam edebiliyorsunuz. Hayır, hayır. Max ilk defa papağan gördü ama papağanın o kafa oynatma hareketlerine çıldırdı. Evet, ne yaptığını anlayamadı. O kadar merakla bakıyor ki zor ayırdım başında. Hadi gidelim. O zaman Bak, bak. Bağırınca direkt dönüyor. karavanımıza doğru gidelim artık. Yolumuz uzun. Biz gidelim. Karavanda buluşuruz. Hadi bay bay. Oh be. Ay 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 ay. Ama ne yorulduk. Evet, market alışverişlerimizi realleştirmemiş. Ay, şöyle çökeyim ben de ya. Gel gel. Gel gel. Ay şu koltukları ayarlayayım ben de. Önemli değil ya, o kadar otururduk şimdi. Sen şöyle dayanırsın. Of, telefonumu da oraya bırakmışım. Ay çok yorulduk gerçekten ama. Şunu da atayım. Yani ben hemen gelip yürürüz diye düşünmemiştim. Gireriz içeriye bir hani karavanda bir yerleşiriz falan diye düşünmüştüm Gel. ama. Gel hiçbirimiz öyle düşünmedik. Evet. Evet. Bir bakalım derken Max'i de getirebilirsiniz dediler. Evet. Madem çok uslu çocuğunuz dedi. Biz de o zaman dedik hadi gidelim. Oh. Ama en sonundaki Son bir dönüş var böyle bir o çıkış. dik olan taraf yorucuydu. Onun dışında yol yürümesi güzel. Yani dümdüz yoldu Evet, da. evet. Biz başka kanyonlarda gördüğümüzü düşününce belki de bana çok da olmasın. Çok Ya da değilmiş. şimdi Bursa'da da çok fazla kanyon var ve kanyona girdiğiniz zaman o vadi kısmından yürüyorsunuz. İşte köprülerle karşıya geçiyorsunuz. Patikalar devam ediyor falan. Hani biz hep o tür kanyonlara alışkınız. Suya yakın ve yürüyüş, patikadan yürüyüş yolu olan ya da işte kanyonun içine az da olsa suya girip yürüyebildiğin. Evet. Bizlik değil. Ya biz sevmedik ama seveni illaki vardır. Tabii canım. İşte onun için diyorum ya, Rafting yapmak isteyen, bu tür doğada vakit geçirmek isteyen insanlar, senin de demiş olduğun gibi. demeye çalıştığım gibi. Dedim ya en baştan. Biz farklı kanyonlar da gördüğümüz için belki bize o kadar etkileyici gelmedi. Olga. Çocuk bir şey istiyor ama Gülden. Tamam, mama yiyecek. Kemik mi istiyor yoksa? Hayır, mama yiyecek şimdi. Ama kemik versek de olurmuş sanki. Ama 4,5'muş saat ya. 4,5. Max yarım saat var mamana. Biraz sabretmen lazım. Kemik dırıp yapacaksın bir yarım saat sonra. Verelim mi şimdi? Çok yürüdü ama bu çocuk çok enerji sarf etti. Erken mi vereyim Erken. mamanı? Tavuk da koyayım mı içine? Tavuk koyayım mı içine? Üf Max. Uhu, hadi. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi o zaman vereyim. Vereceğine bak. Hadi o zaman mama yesin bu çocuk.
kuş kadar mı yesin? Kuş kadar mı mama yesin? Hazır ol. Peki şöyle geç. Şöyle geç. Hı. Bekle. Biraz aşağı iner lazım. Nasıl homini gömüyor ya. Evet. Bana da öyle hazırlayıp verseler şu anda yemeği ben de yiyebilirim. Hemen aynı hızla yiyebilirim yani. Bu kadar hızlı başlayacağını düşünmüyordum ben. O yüzden daha çok yoruldum. Hazırlıksız başladım. Bu akşam burada dinlenebiliriz o zaman. Olabilir. Değil mi? Biraz vadi arasında kaldığımız için güneş göremedik bugün ama Saat 4. enerji açısından sığışamadım bir türlü. Kalacağız mı diyorsun burada? Kalırız dedim ya. Kalırız ya. Enerji sıkıntı değil. Saat zaten 4.30. Aşağıda da olsak güneşi görmeyecektik. Kuzu kuzuyla oynar mı? Bak ya. Oh dur tamam gideceğiz. Ayarlamaya çalışıyorum işte. Sen benimle ilgilenir misin? Sen benimle ilgilenir. Ağzım yüzüm her tarafım max oldu. Evet. Tüh. Gitmek istediğim konumun yakınına kadar giden bir yol var. Ha. Ondan sonra ama o yol kapalı. Trafiğe kapatılmış. Ben kemerimi takmadım daha dur. Tamam. Bu pati ne bu pati? Yeme kuzuyu. Kuzu onu yiyor. Kuzu Max'i yiyor. Kuzu Max'i yiyor. Kolumu bırakır mısın? Benim kolum o, kuzu değil o. Kuzuyu tutmuyorsun, beni tutuyorsun. Saldır. Atla Max. Atla Max. Göbeğini yedi kuzunun. Kuzunun göbeğini yedi kuzunun. Galiba. Evet. A kuzusu. Üstüne atladım. Tamam. Benim koltuğumu çok yatırmışsın ya. Şezlong gibi olmuş. Heh. Bayağı uzandım arkaya. Gideceğimiz yolu kesmişler. Olamaz. Hayır. Yol trafiğe kapalıdır. Jandarma geliyor karşıdan. Evet. Onları açık. Onları açık ama peki yürüyüşe de mi kapalıdır? Bilmiyorum ki. Geçiş bırakmışlar mı aradan? Hiç de bir yerden bırakmamışlar geçiş. İşte karşıdan jandarma geliyor, soralım. Açık mı değil mi? Sorarız. Yürüyebiliyor muyuz bari? Evet. Tamam. Ben gidip bir sorayım bakayım. Yürüyerek geçilebiliyormuş. Neyim şuradayım. Geçilebiliyor muymuş? Evet evet geçilebilirmiş. İyi, o zaman buraya park edip yürüyoruz. Hadi yürüyeceğiz azıcık. Karavanımızı bıraktık. Ve şu kapalı olan yoldan yürümeye devam edelim. Bakalım bu yol nereye çıkacak? Evet, bu yol nereye çıkıyor? Bu yol şu an kapatılmış olan Çam Dağı Tüneli'ne çıkıyor. Evet, yukarıya yeni tünel yapmışlar. Asıl yol oradan gidiyor artık. Max bak burada kim var? Ah, Max yazmışlar. Dağ taşı dağlara, adını taşlara yazmışlar. yazmışlar Max. Adını dağlara taşlara yazmışlar. Max daha. Max her yerde. Her yerdesin Max.
1970'li yıllarda yapılmış Çamdağ Tüneli kaderine terk edilmiş vaziyette. 130 metreymiş uzunluğu. Evet. 1974 yılında yapılmış bu tünel. Ve şimdi sadece biz varız tünelde. Karabama tahtasına dönmüş. Şimdi şöyle bir yere geldik. Tabii her zamanki gibi kapı duvar. Burası neymiş? Beldibi Kaya Sığınağı diye geçiyor. Bu kayanın üzerinde 56 yılında Profesör Enver Bey böyle bir şeyler keşfetmiş. 8 tabaka saptamışlar bu şekilde. Duvar resimleri bulunmuş. Boynuzlu dağ keçisi insan biçimli haça benzer veya yarım daire biçimli figürler resmedilmiş diyor. Yani aslında bayağı mağara resimleri. Evet. Neolitik çağ ve Paleolitik çağdan tarihlenmekteymiş. Öyle. Düşersen kayıt altına alacağım seni. Çok enteresan ya. Her taşın altında farklı bir olay. Şurada kim der ki bunu Paleolitik çağa kadar, evet. Paleolitik çağa kadar uzanan bir figür var orada. Neolitik çağ ilk köy yerleşimlerinin olduğu dönem. Paleolitik çağ daha da geri. Daha da eskisi. Peki buralar nereler? Biz size buraları gösteriyoruz da. Burası Kemer'in hemen sonunda Beldibi ilçesinin sonuna doğru olan yer. Evet, en Tünelden son. hemen öncesi. En son. Evet. Tünelden hemen öncesi. Yol kapalı. Bizim gibi arabayı oraya park edip buraya böyle yürüyüp hem buradaki 74 yılında yapılmış tüneli görebiliyorsunuz. Tünelden sonra yol çökmeler olduğu için kapalı. İleride çıkış yok. Arabayla zaten giremiyorsunuz. Ve buradaki bunu da görebiliyorsunuz. Şimdi aşağıda bir mağara olduğu söyleniyor. Evet. O tarafa doğru devam edeceğiz. Beni tutar mısın? Tutarım. Şurası çok otlu da. Tuttuk. Ayağım kayar diye şey yapamadım. Güzel bir plaj görmüş olduk. Hayal ettiğimiz gibi değil. Fotoğraflar yanıltıcıymış. Çok yanıltıcı. Çok döndüm dolandım. Evet. Böyle bir yer yok. Konuma normal bildiğin turistik bir mağarada işaretlemişler. Yani fotoğraflarda öyle bir yerde gözüküyor ama öyle bir yer yok. O gördüğümüz kaya yerleşimi var sadece. Merak edip gelmeyin. Biz sizin yerinize geldik. Evet, Beldibi plajından da belki bu tarafa doğru yürünerek gelinebilir ama oteller var aşağıda. Onlar bölüyor yolu. O yüzden biz geldiğimiz yoldan geri çıkıyoruz. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Bu bir balıkçı arkadaşlara uyarı olsun. Tolga Kayalar'ın arkasına bakmaya gitti, o fotoğraflarda gördüğümüz yer var mı diye. Biz de Max'e oturduk, bekliyoruz. Sonra Max yerde bir şeyler yemeye başladı. Yani başladığını fark ettim ve durdurdum. Misine ucunda takılı kancalarla birlikte yemler vardı. Balıkçı arkadaşlarımız geldiklerinde balık tutmaya o kancaları da yanında götürürlerse seviniriz. Bu yol dönüşte bayağı kısaldı ya. Evet. Değil mi? Yürürken sanki çok yürüdük. Dağların da güzelliği. Bence Antalya manzaralarını güzel yapan şey deniz hizasından sürekli gözüken dağlar. Evet. Ama aynı şeyi Karadeniz için söyleyemiyorum. Ama orada dağları görmüyorsun, hep yamaç. Evet. Böyle bariz dağ Antalya'nın gözüküyor. doğasını seviyorum ben ya. Güzel. Kimisi sevmeyebilir. Ya yazın sevmiyorum, o ayrı. Ama mesela bak şu arkadaki manzaraya bakar mısın? Onu diyorum, Harika çok değil mi? güzel dağlar. Kocaman kocaman. Sahil tarafından her yerden görebiliyorsunuz dağları. Çok güzel ya. Bir şehir merkezine yaklaşma sorunu. Evet. Konum bulamıyoruz. Eski konumların hepsi yasaklı. Yenilerin hepsi ücretli. Dağlar gel bana bazı. Evet, buradan hemen sonra Antalya şehir merkezi var. Şu anda Beldibi'de Beldibi sahil tarafında bir nokta bulmuştuk ama hemen yanımız su. Yani Ve akarsu durgun su. durgun.
Ve gündüz olmasına rağmen sinekler çok fazla var. İşte bir gece kalınabilir çok zor da kalınırsa ama saat daha erken. Yer bakalım dedik de. Evet. Bakıyoruz. Gece hareket etmektense gündüz gözüyle hareket edip yer bakmak her zaman için daha çok avantaj. Bir de ben hemen size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlara bir şey göstereceğim. Bakın şimdi şu Mercedes'in bir kamyonu. Şimdi bu kamyonun şu arkadaki kabine pencereler koyun, hemen hayal edin. Şu tarafta güneş panelleriyle doldurun. Kabini biraz küçültelim. Kabini biraz ufaltın, tabi o çok büyük bir kabin. Onu yarı yarıya ufaltabiliriz. Of ya, çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi ya? Evet. Ben diyorum ki şimdi buradan sonraki durak Antalya merkezi biraz yayvan bir merkez ama Konyaaltı diyebiliriz. Evet. Daha çok bilinen ismiyle. Konyaaltı'na gireceğiz. Buradan hemen sonrasında Konyaaltı'nda Boğa Çayı diye bir çay var. Ben derim ki hazır gündüz gözüyle Boğa Çayı'nın etrafında biraz dolanalım. Tamam, hem orayı gösterelim arkadaşlara. Evet. Eski karavancılar bilirler muhtemelen. Eskiden o bölgede kalınabiliyordu karavanla. Sıkıntı yaşanmıyordu. Ama her yerde yaşandığı sorunlar gibi oradan ayrılmayan karavancılar, karavanı başka için kullanan farklı insanlar, karavancı demeyeceğim onlar için. Karavanlarını orada bırakıp farklı amaçlarla kullanan farklı insanlar yüzünden yerel halkın da baskısıyla geçtiğimiz yaz, önceki yaz, her yaz oradaki karavanlar toplandı. Ve şu anda da orada konaklamak uygun değil tabii haliyle. Bir de şey var. O dönemde bu bölgedeki hem kurallara riayet etmeyen karavancılar belediyeden şunu istedi. O zaman bize ücretli bir yer yapın. Evet, belediye Şimdi hizmet sıkışınca versin, belediye bize yer göstersin diye böyle herkes isyanlardaydı. Şimdi öyle bir yer var. Evet. var. 750 lira gecelik. Geceliği 750 lira. 750 lira çok yüksek bir rakam olmayabilir ama bizim gibi her gün, her akşam karavanda kalan bir aile için 750 lira günlük yüksek bir rakam. O yüzden ücretli yerlere giremiyoruz. Yaklaşık 25 bin lira aylığa vurduğunda 25 bin lira demek. Evet. Ben Antalya, Konyaaltı taraflarında 15 liralara 1+1 daire bulabilirim kalmak istesem. Bir de biz ayda o kadar mazot yakmıyoruz. 25 liralık mazot almıyoruz ayda. Aynen öyle yani. Çok bizim saçma. için büyük bir rakam. Evet, bir gün için verilebilir. Veren de vardır. Hatta komple aylarını kampinglerde geçirenler vardır ama bize uygun değil. Bu arada işte oralarda ücretsiz kalıp da işte belediye bize yer göstersin diyenler de oralarda. Onlar da orada kalmıyor. Onların hepsi birkaç video önce izlediğiniz Mavikent Kumluca'da. Belli bölgelerde hala ücretsiz kalmaya, yayılmaya devam ediyorlar. Neyse. Neyse. Hadi Neyse bakalım. ben bir şey demeyeyim yine. söyleyip sonra. Vallahi ya çok fenasın. Sese takmayınca da gitme bu mereti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir yere geldik? Harika bir yere geldik. Çok harika. Ta 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 tam. Çay olması gereken yerde çorak arazi var. Her yerde olduğu gibi burada da kuraklık. Her yerde olduğu gibi burada da kuraklık diyor Gülden Hanım. Sesi sizlere kadar ulaşamıyor. Şimdi burası neresi? Burası Antalya, Konyaaltı, Boğaçayı mevkii. Evliyatında Boğaçayı Parkı'nın orada çok güzel konaklanılabiliyordu. Çok güzel bir park var orada gerçekten. İşte yürüyüş yolu olan, oyun parkları, spor alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru falan. Böyle çok güzel bir park var. Ama artık orada kalınmıyor. Evet. Yeşil alanımız oluyordu ne güzel kapının önünde oraya gidince. Ama Hani- maalesef şimdi böyle bir alan var. Su ihtimallerden dolayı o tarafta artık park edilmiyor.
çok fazla hani böyle manzara göreyim, şey yapayım gibi bir durum değil ama biz zaten gezip görelim gezisinde olduğumuz için birazcık bu gece burada konaklayalım. Evet, geceyi burada geçireceğiz çünkü önümüzdeki bir hafta inanılmaz derecede yoğunuz. Evet. Çok yoğunuz. Bakalım. Detayları sizinle paylaşırız. Arada şöyle şehir merkezini bu kadar yaklaşmışken gezer miyiz acabadan emin değiliz şu anda bir. İkincisi de arkadaşlarımızla buluşup kamp yapacağız. Belki önce onu alırız. Güzel manzaralara arkadaşlarımızla beraber gideriz. Sizi de götürürüz. Ne olacak bilmiyoruz bir sonraki videoda. Şimdilik buradayız. O zaman hadi girelim eve. Çok gezdik. Şu çocuğun mama saati. Hadi çocuk. Evet. Bizim de mama saatimiz. Evet, kesinlikle. Biz de acıktık. Geldim. Saat 5 olmuş bile. Olmuştur. Yollarda dolanırken. Ayakkabılar, terlikler ayaklara. Artık Antalya'da da akşamları kış demeyelim de sonbahar geliyor. Sonbahar. Güneş gidince serin. Şurayı kapatalım. Şunu şöyle yapalım. Burada maması bayağı kalmış Yatak altına alırız. O çıkartır bu akşam. ama sabaha çıkartmak lazım. Buyurun beyefendi. Paşamızı da yürütmekten geldiğimize göre artık yemek işine başlayabiliriz. Başlayabiliriz ama ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum ya. Yok mu aklında bir şey? Yani ne yiyelim Max? Bilmiyorum. Kızartma yapabiliriz. Mücver yapabiliriz. Yumurtamız, domatesimiz var. Patatesimiz var. Kabağımız var. Taze soğanımız var. Taze soğanlı mücver. Bence güzel Bence- oluyor. Değil mi? Taze soğan varken geçen boş yapmıştık. Yoktu taze soğan. Evet. Bulamamıştım markette. Ki o zaman da lafını yapmıştık. Evet. Keşke soğanlı olsaydı diye. Tamam, öyle yapalım. Mücver yapalım o zaman bu akşam. Ama sebzeleri orada alabilirsek. Rahatınızı bozacağım. Geç. Mücverleri alalım. Hoppa. Şurada neler var bilmiyorum. Bunları verdim. Şurada neler var onu da bilmiyorum. Bunları da verdim. Abur cuburları aldım. Ardiye'yi kapattım. Peki. Şunu çıkartayım. Karavanın içi sıcak. Bol taze soğan yapıyorum çünkü bunlar geçecek. Yoksa. Tamam. Bunlar tamam. Tamam. Bunları kaldırıyorum. Olur mu? Lütfen. Çok güzel gidiyorsun. O yüzden hiç müdahale etmiyorum. Teşekkür ederim. Parmaklarına dikkat et. Etli mücver yapma diyorsun. Gel buldum. Buldum ne yapacağını gel. Geç bu tarafa. Baharatları çıkartabilirsin. Ama bu bir iş değil.
İş niye işi değil? Şu bir. Şu iki. Pul biber, karabiber. Kimyon da var karabiberin yanında. Mesela bu kimyondu verdiğin karabiber değil. Şu da karabiber. Evet. Tamam yeter o kadar. Hoppa bir sürü oldu ya. Bir Çok tane- olacak gene Ama bak. bir tane kabak ikimize az geliyor. Bir tane de çok geliyor. Gene çok olacak. Az yağlı. Sen atarsın. Tamam. Bunu neden ıslak mendille temizlediğimi merak edenlere ufak bir hatırlatma yapıyorum. Kabak taneleri gri su depomuzu doldurup şamandıramızı tıkamasın diye. Evet, karavanda böyle şeyler çok önemli. Ama elini çok bekliyorum. Bıçak var elimde benim. Elimde bıçak varken tehlikeli olabilirim. Oho, çok korktum. Bıçaktan korksak araba kullanmazdık. Bıçaktan. O da demir ya. Ülkenin birçok bölgesinde karla boğuşan insanlar varken Evet ya, kar yağmaya başlamış. biz hala Akdeniz kıyılarında. Hırka giymeye başladık ama. Ya ben bu durumdan hiç memnun değilim dostlar. Evet. Ben bu turda böyle bir kar, kış, kıyamet, feryat, figan, böyle odunumuz bitsin, mahsur kalalım falan çok istiyordum ama Evet, Tolga kış aksiyonu istiyor ama Antalya'ya geldik yani. Üzgünüm Leyla. işte Antalya'yı çok hızlı bitirmemiz lazım. Niye? Daha kış yeni başlıyor. Aşkım buluruz illaki karlı kışlı bir yerde. İşte Antalya'dan düşünsene. sonraki şehrimiz. 3 ay 4 ay sonra 3 ay 4 ay böyle bir kış, kar, kıyamet artık böyle bir gelsin böyle bir. Öh gelsin. Yani gelebilir. Bence mahsuru. Kar botlarımızdan pantolonlarımıza her şey Yanımızda. Soba yakmayı seven bir eş de var yanında. Bence hiç sıkıntı yok. Böyle bir doya doya karla tanıştırırız. Gördü Evet. ama çok az kar Çok gördü. az. Geçen kış. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Buna bir çözüm buldum ben. Küçük ya. Dökülüyordu ya hep kestiklerim böyle şeyler. Evet. Ufak tefek şeyler. Onun için de böyle bir çözüm ürettim. Yıllar sonra üretmem de bu çözüm ayrı bir şey ama olsun. Geç olsun da güç olmasın. Şöyle yapıyorum. Buradan düşenler direkt içeriye düşüyor. Çok pratiksiniz. Teşekkürler. Peki şu altta kalan çocuklar ezilmiyorlar mı? Hangiler? Bu Şunları bastırdın tahtanın mı? altında kalanlar. İncesin canım, ne olacak o kadar. İncinmezler. Rendeledim ben onları az önce, canlarını okudum. Tehditler havada uçuşuyor. Birilerinin canları okunuyor. Buralar çok karışık. Ama öyle. O tahta onlara ne edebilir ki? Ben az Hiç. önce canlarını okumuşum. Bunlar kabaklar Türk halkı gibi. Ezildikçe güçleniyorlar. Vay be. Şu an ekranları karşısındaki herkes bastı kahkahayı. Şimdi Max'i de böyle görüyorlar ya yerde, orada burada. Diyecekler ki ya şu çocuğun bir yatağı yok mu kendine ait? Bütün karavan Max'in yatağı. Biz yatağa geçtiğimizde Max şu ayak ucuna yatıyor. Evet. Şuraya. Bizi orada kilitliyor arka tarafta. Şu alan komple ona ait. Her yer Max'in yatağı aslında. Evet. Biz Max'e yatak alalım diye çok düşündük ama bir, ebatları çok büyük. Yani Evet. bizim bu karavanın şu orta alanını tamamen kapatacak kadar büyük.
Max de paşam böyle yayılmayı sevdiği için ona pek uygun bir yatak alamadık açıkçası. Özellikle akşamları şu köşede yayılmayı seviyor. Şu köşe. Şu köşe ona ait. Kışın Buraya hava soğuksa geçiyor. yanımıza geliyor. Yanımıza geliyor. Eğer yağmurlu ve böyle çok gök gürültülü bir havaysa hemen ön tarafa geçiyor. Şoför mahallinin şu pedalların altına. Orası onun güvenli alanı. Hemen o tarafa geçiyor. Dün akşam çok komikti. Biz yorgunduk ve çekime devam etmedik ama dinlenme kısmında yemekten sonra Max ön tarafa atladı. Birkaç silah sesi geldi değil mi? Hı hı, Silah sesiydi hı. onlar. Birkaç silah sesi gelince Max ön tarafa atladı ve biz öndeki perdeleri kapatmamıştık. Şu camlara baktı, dışarısını gördü. Sonra dönüp bize baktı. Nasıl yani? Der Niye buralar gibi. kapalı değiller Sonra gibi. orada buraya geri geldi. Çok komikti hali. Şimdi mücver yapımına geri dönecek olursak Evet. şu an soslama devam ediyor. Baharatlarını koyalım. Baharatlar, 2 yumurta, 1 mücver. Ya, çok Soğanlar. olduğu için normalde bir tane şey aslında bir tane yumurta koyuyorum ama bu kabaklar bayağı çok oldu. Baharat kişisel tercihe bağlı bir şey bence. Biz seviyoruz. O yüzden Allah ne verdiyse ekliyoruz. Karabiber, kimyon, pul biber, kekik, tabii ki tuz. Mesela mücverin içine bizim yaptığımızın haricinde dereotu, maydanoz gibi şeyler de karıştırılıyor. Sebze bitki diyecektim ya. Bitkiler de karıştırılıyor. Ama biz onları bitki olarak gördüğümüz için pek ben sevmiyorum. Tolga maydanoz seviyor ama Maydanozlu güzel oluyor aslında. ben maydanozu sadece diş ağrısı için suyunu yapıp içerken onu sevmiyorum da işte mecburiyetten içiyorum yani. Sevmiyorum. Ay, kaçma. Aa. Tabaklarım. Ben size böyle mi öğrettim? Abartmıyorum. Her yemek yapışında böyle. Yemekte kavga ediyor. Yemeğe dert yanıyor. Siz neden böylesiniz diyor. Çok enteresan. Ben çocukluktan beri yemeklerimle konuşurdum. Yediğim şeylerle konuşurdum. Hala konuşuyorum. Hala konuşuyorum. Bir şey değişmedi yani. Bir tane daha koyalım. Çok güzel oluyor. Evet. Nar gibi kızardılar bak. Niye nar gibi kızardılar denir bilmem onu. Neden nar gibi kızardı denir? Neden? Evet neden? Neden nar? Nedenler? Nedenler? Bileniniz varsa yorum yazabilir mi bununla ilgili? Nar gibi kızardı. Bu arada çok yaptığından bahsetmiştim. Gerçekten çok yaptı. Buyurun hep beraber olsun. Evet. Olduğu kadar yeriz hep Zamanı olan beraber. gelsin. Mücver yapılınca karavanda her zaman çok oluyor. Pratik. Seni saklıyordum bakışlarını. Fark ettim aradan çıkmaya çalışıyorum şöyle. Ben de buradayım, ben de buradayım. Ya yetmedi ya. İlk defa biraz takviye. Yoğurt tabii. Yoğurtsuz mücver düşünülemez. Hoppa. Pardon kuzum. Hoppa. Max hazır mıyız? Az daha kendini misineye kaptırıyordu. Vallahi billahi iyi ucuz kurtardık. Kancayla başımıza güzel bir dert açacaktı. Teşekkürler. Efendim elinize sağlık. Afiyetler olsun. Teşekkür ederiz. Kahvede görüşelim. Bir yere ayrılmayın. Evet, kahve keyfi yapalım artık. Birkaç videodur yapmıyoruz kahve keyfi. Evet. Kahveleri hazırlayın, geliyoruz.
Şu dile bakar mısınız ya? Şu dile bakar mısınız? Şu dile. Dile bakar mısınız? Evet, bunu şöyle ayarlayalım. Oh, çok teşekkür ederiz. Kahveler, kahveler. Evet dostlar, ne yapıyorsunuz? Biz biraz önce bir hata yapmışız. Aslında bizim bir hatamız değil. Biz Evet. sizinle bir sohbet ettik. Ben hayallerimden, rüyalarımdan bahsettim. Yarım saat falan konuştuk. Of! En az yarım saat. Evet. En az yarım saat. Sonra dedik ki artık video çok uzadı, videoyu kapatalım. Artık yeter bu kadar Kapattık, konuştuk. vedalaştık. Sonra dedim ki artık kamerayı kapatayım. Kamerayı kapattım, bir baktım kamera başladı. Çünkü bizim o yarım saatlik konuşmamızın hiçbirini çekmemiş. Çekmemiş. Batarya uyarı vermiş. Biz de fark etmemişiz. Kapanmış. Kamera kapanmış. Ne benim hayallerimi duyabildiniz, ne rüyalarımı vardı. duyabildiniz, ne pazarlığımıza tanık olabildiniz. Hiçbir şey yapamadınız. Ve şimdi ikimiz de kara kara düşünüyoruz. Şimdi aynı şeyleri biz nasıl konuşacağız? Aynı Çünkü muhabbet. çok güzeldi. Aynı muhabbeti yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben Kaçırdınız hepsini. hayalimi tekrar anlatmakta bana saçma geliyor. Yani o heyecan olmayacak. O heyecanı aktaramayacağım arkadaşlara. Anlatayım. Anlatayım. Dur, önce şeyden başlayalım. Antalya'dayız biliyorsunuz. 81 il Türkiye turumuzun 5. şehri Antalya'da artık biraz yavaşladık. Fark etmişsinizdir. Hem geziyoruz, hem karavanda keyif yapıyoruz, hem güzel manzaralarda size de keyif yaptırdığımızı düşünüyorum. Bundan sonrası da böyle gidecek Antalya'nın. Antalya'da Evet. biraz fazla video olacak bu sebeple sanıyorum. Çünkü kilometre olarak uzunca bir Evet. sahil şeridi. Hem sahil Ve- şeridi uzun hem de böyle ilk şehirlerde yaptığımız gibi orayı da gezelim, buraya da gezelim, buraya da gezelim diye böyle hepsini toplayıp size gösterebileceğimiz mesafede değiller hiçbirisi. Çok mesafedeler. Evet. Ona mazot dayanmaz Evet. dostlar. Şu anda Antalya ile birlikte aslında biz aynı zamanda mazotu da belli bir düzene oturtturmuş Evet. bulunmaktayız. Ufak ufak gidiyoruz, ufak ufak hareket ediyoruz çünkü gerçekten mazot inanılmaz derecede çok oluyor. Şimdi hemen şuna da değinmek istiyorum. Bundan sonraki ile geçişimiz bizim biliyorsunuz bir önceki videolarda hep spontane gelişiyor ama Evet. maalesef Antalya'da spontane gelişmesini istemiyorum. Çünkü şöyle bir yandan da yani gelişmemesi lazım. Öyle nasıl giderse gitsin durumuna girmememiz lazım. Evet. Yoksa içteki şehirler kalmaya başlayacak. İşte ona sonradan oraya gideceksin, oraya gideceksin'e Evet, evet. dönecek o iş ama ben şundan dolayı istemiyorum. Şimdi buradan sonra Mersin var. Ama Mersin'e geçersek süreç çok uzayacak ve ben kış aylarında Akdeniz tarafında kalmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Sadece kuru ayaz çekiyoruz. Yağmur, kuru ayaz. Evet, Yağmur, yani, kuru ayaz. Buralarda deniz kıyısında vakit geçiriyoruz daha fazla ama deniz kıyısında da keyif alabilmek için havaların en azından şimdiki kadar sıcak olması Evet. lazım ki işte rüzgar olmasın, yağmur olmasın, işte size güzel manzaralar gösterebilelim, biz de rahatlıkla konaklayabilelim, karavan hayatının tadını çıkarabilelim. Ama kış aylarında bu pek mümkün olmuyor. O yüzden kış yaşamaya yukarıya doğru döneceğiz muhtemelen. Evet, Antalya'nın şu anda 1/3'ünü falan gezdik sanıyorum. Ya şu böyle Evet. kesildi. Yarı Yani- tarafı bitti. Bir tarafı gitti. Buyurun buyurun. Batı tarafı bitti diyebiliriz Antalya geneline bakarsak. Orta bölüm ve doğu tarafı kalıyor. Bir şekillendirmemiz lazım yavaş yavaş Antalya rotasını o yüzden. Yani Çünkü Mersin'e gitmeyeceğiz bu kesin. Mersin'e Evet. dostlarımız bizi beklesinler. Kış sonuna doğru belki. Evet, belki duruma göre. dönersek. Karaman, Konya ya da Isparta. Bu Evet. 3 şehirden birine gitmek istiyoruz. Neden böyle gitmek istiyoruz? Kış yaşamak istiyorum ben. Evet, bu sene daha Ben sobayı kar yakamadık. istiyorum. Bir şeyde Burdur'da Salda da yaktık. Evet bir akşam ya. mı 2 akşam mı ne Evet. yaktık? Vallahi odunlarım hazır ya. Bagajda bir çuval odun taşıyorum. Evet. Bak bir çuval burayı da odunum var. doldurduk. Burası da dolu. Bagaj dolu. Aşağısı dolu. Her yer odun dolu. Ve yakmalık sobanın içi de dolu. Kar istiyorum. Mahsur kalalım. Çok mahsur kalmayalım. Onların sohbetini yapmıştık biz ama işte bu sefer daha temkinli konuşuyorum artık. Az mahsur kalalım.
çok başımız belaya girmesin. Ama Kar keyfi yaşayabilelim. evet, kar keyfi istiyorum. Meksikar'la tanıştırabilelim. Evet. Böyle doya doya karda hoplasın zıplasın Evet. oynasın istiyoruz. Ben kışı çok sevmem normalde. Yazı da sevmiyorum gerçi, o ayrı da. Ama işte hazırlığımız var. Sobamız, Var odunumuz, işte kar botlarımıza varana kadar her şey yanımızda. O yüzden kışta yaşayabiliriz. Karaman, Konya ya da Isparta'ya doğru Antalya'yı bitirdikten sonra döneceğiz. Evet. Daha Antalya bitmedi. Antalya'nın 1/3'ünü bitirdik. Evet. Bundan sonraki süreçte biraz hareketli, enteresan yerlere gideceğiz. Evet, eş dost arkadaşlarla buluşmalar yapacağız. Evet. Karavancı, takipleştiğimiz yeni karavancı dostlarımız var. Onlarla Onlarla yazıştık. yazıştık. Davet edenler var. Davet edenler derken buluşmaya davet ediyoruz. Biz Evet. kimsenin evine gitmiyoruz. Çok Evet. böyle eski çocukluk arkadaşları kadar eski insanlar değilse Evet. gitmiyoruz. Yakınlarınıza geliyoruz. Biz sizi karavanımızda ağırlıyoruz. Ya da dışarıdayken Yani siz bize vakit geliyorsunuz. beraber vakit geçiriyoruz. Bir çay içiyoruz, Evet. o kadarız. Onun haricinde maalesef yok. Ben hayalimden bahsedeyim ya. Ben yine bir yükseldim. Hayalim diyorsun. Rüyamda. Heh, onu Rüyamdan. diyecektim. Pardon. Arkadaşlar bilmiyorlar rüyayı. Evet. Rüya gördüm ben. Geçtiğimiz günlerde sevgili Geçtiğimiz dostlar. günlerde değil, bu gece, dün geceydi Dün o, gece bu miydi? sabah anlattın sen Bu bana. sabah mı anlattım Evet. onu? Taze rüya. Taze rüya anlatıyorum size, hazır olun. Karavanı satmışız biliyorsunuz. Bu karavanı satacağımızı size daha önceden duyurmuştuk. Rüyanı anlatmadan hemen ondan bahsedeyim. Biz tadilat aşamasındayken karavanı satacağımızı duyurmuştuk. Hatırlarsınız, ilan açmadık hala. Neden açmadık? Çünkü hayal ettiğimiz gibi bir araç ilanıyla karşılaşmadık henüz. Bizim karavanın fiyatını muhtemelen o belirleyecek birazdan. Evet. Tabii bizim kafamızda kabaca bir şey var ama şimdi biz bu aracı satılığa çıkarttık ve pat diye satıldı diyelim. Alacağımız bir şey yok ortada. Biz ortada kalamayız tabii haliyle. Bu eşyaları ne yapacağız? Nereye koyacağız? Nerede duracağız? Yani hemen araya giriyorum. Bizim kafamızda satmayı düşündüğümüz rakam birçoğunuz için fazla gelebilir. Bu da o dönemde de söylemiştik. Ben 1,5 milyonun altında bu karavanı satma niyetim yok. Evet. Çünkü benim alacağım araç ve arkasına yapacağım kabin kısmı ortalama 1,5 milyon tutuyor. Evet, yani bu aracın bu araçtan gelecek parayla biz o araca yatırım yapacağız direkt. Tamamını ona harcayacağız. Tabii. O yüzden henüz bir fiyat belirleyip ilan açmadık. Açarsak da dediğim gibi oldu ki satıldı. Alacağımız bir şey yok. Biz ne yapacağız? Antalya'da böyle orta yerde eşyalarımızla Evet, kalacak çadırda halimiz kalırız yok. artık yani. Yani evet. O yüzden ilan açmadık. Hala satılık karavanımız. Evet. Hemen rüyama geçiyorum. Yani rüyadan sonra o kadar etkisinde kalmışım ki inanılmaz derecede mutlu başladım güne. Gülden'i uyandırdım ve ona anlattım rüyamı. Rüya şöyle gelişiyor dostlar. Şimdi bunu satmışız. Bu aracımızı, karavanımızı satmışız. Ve ben bir karavan alma arifesindeyim ama karavanın arka yaşam kabin kısmını, kamyon olduğunu düşünün. Kamyonun arkasındaki o kabin kısmını, orada bir hazır kabin var. İçi boş. Askeri için kullanılmış bir kabin. Adama diyorum ki kaç diyorum metre bu uzunluk olarak? En 2 metre. Ondan sonra diyor ki 4 metre. Ah be diyorum, keşke 4,5 metre olsaydı diyorum. Kafamdaki proje diyorum 4,5 metreye çok güzel uyacaktı. Ama diyorum hallederiz. 4 metre tamam diyorum, bunu diyor kenarı koyalım. Ondan sonra Gülden devreye giriyor. Ama ben kamyonu almışım. Yani adamla pazarlığını yapmışız. Kamyon okey diyorum ama Gülden'e diyorum ki, kamyonu tanıtıyorum Gülden'e. Ama diyorum 4x2. 4 çeker değil bu. Gülden diyor ki olsun ya diyor. Hani problem değil, kamyon ya neticede diyor. Hayır ya diyorum ama neden 4x4 değil? Bak, 4x4 istiyorduk biz. 4x4 değil ama diyorum bu. Yani ben oraya takılmışım, devamlı onu söylüyorum Gülden'e falan. Sonra bir aydınlanma geliyor bana. Diyorum ki satıcıya, ya diyorum senin elinde bir tane 4x4 kamyon var. Ben diyorum onu görmek istiyorum. Ondan sonra hayır falan diyor. Hayır ya diyorum, sen diyorum geçen gün paylaştın sosyal medyada bunu. Ben diyorum gördüm, senin elinde bu var. O arada da bir yürüyoruz işte biz böyle. Böyle bir kamyonların arasından çıkıyoruz ve ben görüyorum kamyonu. Kamyon kırmızı. Kırmızı bir kamyon. Ondan sonra kamyon Iveco Unique. Iveco Unique'de bizim bu karavanı, karavan dönüşümü yapmadan öncesinde gördüğümüz bir araç aslında. Evet, bu aracı panelvan olarak aldık ve bir yıl o şekilde kalmıştı. Hiçbir şey yapmadık. O dönem çalışıyorduk. Evet. Onu bekliyorduk ve işte o dönemde de Tolga ilanlara bakarken o kamyondan görmüştü ve işte hesap yapmıştık.
panel vanı satalım. İşte motor Panel vardı, van motorları motor var. satalım. Honda vardı. Honda'yı da Arabaları satacağız. satalım. İşte elimizde ne varsa satalım, Onu bunu alalım. alalım falan diye tutturmuştu Tolga. Ama öyle yapsaydık da bütün her şeyi araca yatıracağımız için içini tamamlayamayız falan gibi düşüncelerle vazgeçmiştik aslında o Evet. çekincelerle. Yani o araç, o markadan o aracı görüyorum. Araç kırmızı. Tek farkı o unikler genelde kısa şasi. Benim gördüğüm rüyamdaki araç bir tık daha uzundu ve kırmızıydı. Ve size hatırlarsanız videonun başında bir kamyon gösterdim. Aa evet. O kamyon da kırmızıydı. Videonun başında değil, buranın başında. İşte buraların başında. Yani bunların başında o şeyde bel dibine mağara Evet, arayışımızın bel dibinin sonrasındaki orada, aynen. kısımda gösterdiğim. Onu da gördünüz zaten şu anda. Hatırlattım ben size hemen. Ondan sonra o araç da kırmızıydı. Onun arkasında hayal kurduk hatta falan. İşaretler. Bak bunların hepsi birer işaret. Bunların hepsi birer işaret. Şimdi böyle bir rüya gördüm. Bizim kamyon arayışımız halen daha devam ediyor. Bitmiş değil. Evet. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim kıyıda köşede kenarda bir birikmiş paramız yok. Standart kendimizi idame ettirdiğimiz bir meblağımız var Tabii. sadece o. Bu karavanı sattığımızda Gülden'in biraz önce dediği gibi biz boş bir kamyon aldığımız zaman biz açıkta kalıyoruz. Bir çadırımız var 3 kişilik. O çadırı kurarız ancak kamyonun arkasına. Öyle yaşamaya devam ederiz. Kabini olan bir askeriyede işte ne bileyim ambulans olarak kullanılmış, iletişim için kullanılmış, koordinasyon için kullanılmış o kabinler var. Öyle kabinli bir kamyon görmedim. Evet. Görmediğim için de teklif sunamadım. Yani araçla takas olur mu vesaire gibilerinden ve bu aracın satış kısmında da satışa çıkartamamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de o. Evet. Alacağımız aracı net olarak bulamayışımız. Bir tane ilan vardı. Malum sitede. Kamyon yapmışlar. Kendilerinin tabiriyle de karavan değil, köy evi. Kendileri de öyle söylüyor, yalan yok. Ondan sonra Şark köy evi, köşesi gibi döşeliydi içerisi. Evet, köy evi gibi tasarlamışlar içerisini. Şimdi o mesela bizim bunu satmaktaki kafamızdaki rakamla aynı rakamdı. Ondan sonra dedim kafa kafaya olabilir ama şimdi bir kamyon karavan yapıyorsun. Okey. Arkasındaki o yaşam kabinini kamyonun yük tonajı kadar yapmanın bir alemi yok. Evet. Yani kullandıkları kalın saçlar, kalın profiller, tamam sağlamlık diye yapmışsınız ama o sağlamlık değil. O ayrıca bir yük, o ayrıca bir mazot. Yani o ayrıca bir aracın yıpranma payı. Şimdi sağlamlık dediğiniz şey malzemeyi kalın tutmakla olmuyor. Tabii. Bizim kafamızdaki projede eğer işte bunu sattık, kamyonu aldık ve kenarda bizim 300-400 bir şeyimiz kalırsa şayet yaşam kabinini ve alt bağlantılarını biz yine kendimiz yapacağız. Evet evet, hazır karavan aramıyoruz bu arada. O yüzden yani normal kamyonlara bakıyoruz. Evet. Hazır bir şey bulduğumuzu varsayalım. İşte istediğimiz araba var, istediğimiz uzunluk var. Arkasında da işte Aşağı yukarı bir şeyler aynı var ölçü. arkasında. İç olayını hiç önemsemiyoruz. İçini Evet. tamamen yok sayıyoruz. Yani var yapılı aldığımızı varsayarsak içini komple çıkartıp yeniden kendi istediğimiz gibi Tabii. bu karavanda olduğu gibi işte elektriğini, suyunu, nereden geçiyor, ne malzeme kullanıldı, işte o iskeletinde kullanılan demirlerine kadar komple baştan yapmayı planlıyoruz. Karavanımız satılık hala. Karavanımızı istiyorsanız ve elinizde kamyon varsa. Görüşelim. 4x4 yürür probleminde, yani yürüründe herhangi bir problem olmasın, motorunda herhangi bir problem olmasın. Benim için bunlar kafi. Kilometresi milyonu devirmiş. Kesinlikle takılmam. Benim için kilometre yapmış araç işlemiş araçtır. Hareket etmiş araçtır. Problem yaşamamış araçtır. Evet. Ben bazıları gibi öyle kilometre takıntısı olan bir insan değilim. Aldığım hiçbir araçta da bu takıntım olmadı. Kilometresi az olup yıllarca durduğu yerde yatmış araçlar bizce daha büyük problem. Evet. El bombası, böyle pimi çekilmiş bir el bombası. Elinizde tutuyorsunuz onu ve ne zaman nerede ne problem çıkartacağı belli değil. Aynen öyle. Çünkü yıllarca yatmış. Kilometre yapmamış. Bakımı Ça- yapılmamış. Çalışması gereken aksam çalışmamış. Yağı değişmemiş.
o yağ içinde hamur olmuş. Tabii canım, Genellikle oo. böyle olur. Yani neler Motordan gelen tecrübelerle biz böyle düşünüyoruz. Aynen. Yani elinizde bir Unimog vardır, bir Mercedes vardır, bir Iveco vardır, bir Yazık bu Manfax çocuklara vardır. falan dersiniz. Ya Olur yani, yok demeyiz. ya yok demeyiz, aynen öyle, yok demeyiz. Kesinlikle, hele hiç yok demeyiz yani. Hele Hiç yok hiç. demeyiz. Hiç yok Eğer demeyiz. öyle bir şey olursa, şimdi hayal kuruyoruz ya. Tamam. Karavanımızı birisi çıktı. Bizim de istediğimiz bir kamyon modeli. Tamam. 4x4. Şey de var arkada. Kabin de var. Of süper. Takas edelim dedi direkt. Ben kabin size de razıyım. Ya İşte hani oluyor ya. Tamam, hayal bu ya. Olmuşunu söyleyeyim diye. Tamam. Tamam dedi, takas edelim. Biz şimdi böyle bir durumda karşılaşırsak tamam takas edelim diyoruz. Gidiyoruz ve bizim karavandan eşyalarımızı alıyoruz. Evet. O kamyonun arkasına yüklüyoruz. Bayağı yüklüyoruz yani. Ve Çünkü o boş kabinin içine yükleniyor bunlar. dolap yok, bir şey yok. Aynen öyle. İşte ne bileyim, su çeşmemiz şöyle hazır. Şeyle bidonla Tabii canım, çeşmeyle. damacanalı çeşme işte. Evet. Şarjlı. İşte suyu öyle yaparız. Ne bileyim, güneş paneli, enerjiyi bir şekilde powerbanklerle falan. Aynen ya, enerjiyi şekilde çözeriz. Çünkü yani tamamen birebir öyle bir örtüşerek fiyatlarda alırsak Evet. içini yapmamız zaman alacak. Onun için de böyle bir yerde duralım, bir yere gidelim, içini yapalım, sonra gezeriz gibi bir durum yok. Yok, gezmeye devam edeceğiz. Yani Tam hareket halinde bir- olacağız yine. Tam bir göçebe hayatına Evet. dönmüş olacak. Yürük. İşte ne bileyim, minderleri atarız falan işte. Uyku tulumumuz var, yorganımız, Evet. yastığımız var Evet. falan. Öyle bir hale alacak. Çok gibi. üşürsek çadırı kurarız soba alana kadar. Ama sobamız olacak. Yine bir sobamız olacak Evet, içerisinde. bakalım. Yani o kadara kadar razıyız yani. Evet. Yani hani karavan alma niyetiniz vardır. Ya ben zaten niyetliyim. Bu çocukların yaptığı projeyi de beğeniyorum. Ben bu çocuklara bir teklif sunayım. Onlar da benim teklifime uygun bir arayışa girsinler, aracı bulsunlar ve onlara da bir iyilik yapmış olayım. Hem onların işi görülsün, hem benim işim görülsün derseniz yazın bize abi sosyal medyadan. Ulaşın bize. Konuşalım, anlaşalım. Hem siz bizim deneyimlediğimiz tam zamanlı yaşamaya da elverişli olan bir karavana sahip olmuş olun. Her noktasında emek kokan bir karavan. Her şeyle çok uğraştık. Çok emek sarf ettik. Gülden ayrılırken bu karavandan bak adım gibi yazıyorum buraya ve kayıt altına da almış oluyorum. Kesinlikle ağlayacak. Ya evet, şimdi gözüm doldu. Evet. Sen anlatıyorsun ya. İşte emek harcadık ama şuradaki bir değerlerine bakıyorum, gözüm doldu. Ya eminim. Yani biz ilk bu karavanı yaptığımızda bu karavana $35.000 teklif geldi. Evet ya. O dönemde de çok iyi paraydı, $35.000. Çok. Ondan sonra daha ilk ya hani sobanın montajını yapıyorduk. Evet. Hayır dedi, satmam. Neden? Evet. Satalım ya dedim. Kızım $35.000. Yaparız yenisini Çok falan iyi dedi para, sonra. yenisini yapın. Hayır. Bunu ben yaptım. Keyfini çıkarmadan kesinlikle satamam ben bunu dedi. Aynen öyle. Veremem dedim bu projeyi kimseye. Evet. Mümkün değil. Yani şimdi de benim o malum sitede ilan açmamama sebeptir kendisi. Ya tamam işte koyarsın, sezon değil. Şöyle böyle, yoksa fotoğraflarım falan hazır. Evet. Yani metinim hazır ama biraz daha tadını çıkarsın diye ilan koymuyorum. Bak ağladı bile. Anlamadım. Ya. Ama yani Ama işte hayaline ulaşmak için işte bazı adım şeylerden lazım vazgeçmemiz lazım. Yani bunları konuştuk seninle daha önce. Kameraların arkasında da bunları seninle Bunları konuştuk konuştuk, defalarca. Ya bu bizimle sonsuza kadar yaşamayacak. Yeri geldiğinde bu arkadaştan ayrılmasını bilmemiz lazım. Evet ama o yani Allah'ın emri, yapacak bir Yani. şey yok. Yani 4x4 bir araç istemiyor olsak, yani Hı. o şeylerde olmuyor olsak, yani ne gerek var zaten? Onu ben de Evet, aynı şeyi söylerim. bu derdik Gerek yok. zaten Zaten ama, işimizi görüyor. Gerçekten biz şimdiye kadar gezdiğimiz pek çok yerde hep onun eksikliğini hissettik. Evet. Yani hep şeydik böyle turlarda, işte kıyı sınır şeridi turunda da, zaten bu turda da artık bizim için Allah'ın emri gibi o durum. Evet. Hep şey böyle işte 4x4 olsaydı şuraya çıkardık. 4x4 olsaydı buraya da gidebilirdik. Daha buraya gelmeden önce işte bir koy vardı ya aşağıya. Daha önce de niyetlenip vazgeçtiğimiz. Sazak yoldan koyuna yine giremedik. Adını söylemeyeyim dedim de. İşte o yola gidebilirdik. Hep böyle konuşuyoruz kendi aramızda. Gerçekten bazı yerlerde de 4x4 istememizin ya da yüksek öyle bir kamyon istememizin asıl sebebi, biz biliyorsunuz doğada, dağda, tepede, çok yerleşimden uzak yerlerde konaklıyoruz.
Bu araçta evet güvenli, kapısı kilitleniyor, penceresi kapanıyor falan ama Göz hizasındasın. evet, mesela şimdi dışarısı karanlık. Dışarıda kim dolanıyor, kim ediyor gece bilmiyoruz. Bu camları aralık bırakamıyoruz. Ya da yaz sıcağında işte camlar kilitli modda yapıyoruz ama perdeleri kapatmak zorunda kalıyorsun. Çünkü etrafından birileri geçtiği zaman hep göz hizasındasın. Onun haricinde lastikler zaten işte normal araba lastiğinden hallice. Bazı ıssız yerlerde bunun tedirginliğini hissedebiliyorsun bu araçta. Biri geldi mi? Ses mi oldu acaba? Dur bir bakayım falan gibi durumlar oluyor ama kamyonda öyle bir şey yok. Çok yüksektesin. Evet. İstediğin gibi camını, Ya, perdeni açık bırak. Şimdi hadi cam perde açık bırakmak Havalandırma açısından yazın çok önemli ama aslında bu yani. Evet yani yazın okey tamam. Hani ben mesela hiç takılmıyorum. Açıyorum. Hani aç yukarısını, onda bizim yalıtımımız değil. Yani onunla Evet, da evet. çok işimiz olmuyor bizim. Benim takıldığım nokta şu. Şimdi sana zarar vermek isteyen bir kişi bunun Evet. tekerleklerini patlatır. Ha, aynen. Bunun camını kırabilir. Bizim şu alanı boş bırakmamızın sebebidir. Dışarıya çıkmadan hareket edebilelim olayı. Evet. Şimdi kamyon da bizim hayalimizdeki işte Unimog şu anda bizim hayalimiz aslına bakarsanız. Bizim hayalimizdeki kamyonda kamyonun yaşam alanı çok yukarıda. Hani insan boyunun hemen hemen üst tarafında. Evet. Camlara ulaşım mümkün değil. Kapıya ulaşım zaten mümkün değil. Tırmanılarak ulaşılabilecek. Onda da yani. yine aracın ön tarafına ulaşmak için burada bir alan olacak. Şimdi onun şoför mahalline ulaşması için tırmanması lazım adamın. Lastiklerini öyle çakı batırayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Çok zor o Lastiği lastiklere. patlatma gibi bir durum söz konusu Yani değil. Onu diyecektim. çok çok zor. Bir de bir avantajı daha o büyük lastiklerin, büyük tekerleklerin avantajı. Ve mesela biz bu araçla yolu kontrol etmek ve gece hareket etmek istemiyoruz. Yolu Evet. görebilmek istiyoruz ki gece bir problem yaşarsak yoldaki durumu görelim ve ona göre hareket edip çıkmamız gerektiğini çıkabilelim. Ama kamyonda öyle değil. Zaten tekerleğin boyu şu kadarcık çukur var. Onun için hiçbir şey değil. Evet, canım. Gece hareket etmen gerektiğinde ya da öyle bir durumda risk barındıran bir durumla karşılaştığında rahat rahat her yerden çıkıp gidebilirsin. Bunda Yani, maalesef ki evet. işte Ya böyle. şöyle bir örnek vereyim onunla ilgili. Hani belki anlayabilirsiniz ne demek istediğimizi. Şimdi ben bu araçla yangın yollarına girdiğimde o Ki girdik ormanın çok kez. birçok kez de girdik. Yani şöyle söyleyeyim, hemen oradan doğacılar da yapmasın. Yangın yolunda ne işiniz var falan gibilerinden. Google haritalar sokuyor sizi. Evet, bazı yollarda. yerlerde. Şimdi yangın yoluna girdiğimde ve orada konaklamak istediğimde bu araçta kendimi güvensiz hissediyorum orada. Demek istediğimiz o. Ama bir Unimog'da ben yangın yoluna girdiğimde o yolun sağına çekip orada durduğumda kendimi güvende hissedeceğim. Çünkü bir problem olduğunda hareket edebilme kabiliyetin çok yüksek. Evet yani hani hem o hem de işte Daha bahsettiğimiz güvenli hissediyor. şeyler, bahsettiğimiz Evet. mevzular. Ve aynı zamanda daha bağımsız olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ona göre bir su depolaması, ona göre bir buzdolabı depolaması, kiler depolaması vesairesini ona göre tasarlayacağımız için bunda mesela işte en kötü 15 günde bir merkeze uğramak ve alışveriş yapmak zorundasınız. Evet. Ama biz Unimog tarzı bir araca geçtiğimizde hani kafamızda şu var. Kars Ani harabelerinden, Ermenistan sınırı, Hı hı. Kars Ani harabelerinden asfalt yüzü görmeden işte Çanakkale Babakale'ye gidebilir mi? Gidilebilir mi yani? Dağ Hani yolları, köy yolları yani ya da işte toprak yollar, toprak yangın yollar. yolları. Yani bunu yapmak istiyoruz biz. Bunu yapabileceğimiz bir araçta 4x4 bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Yani hayalimiz bu. İnşallah olur, bilmiyorum. Yine Yani çok biraz da konuştuk. işte yaşadığımız tecrübelerin bizi yönlendirmesi Evet. aslında bu istekler. Ya biz sevmiyoruz. Mesela şu an bulunduğumuz bu konumda yaz kış, şimdi arkadaş mesaj atmış. Kışın kalanlar da var orada diye. Evet, gördük. Yaz kış kalanlar var. Biz aynı noktada 3 gün 4. gün artık Evet. hani bize daral gelmese Max'e daral Evet, geliyor. bir off puf moduna giriyoruz. Hani kalalım burada, dinlenelim, manzarası çok güzel dediğimiz yerde işte 4. gün artık dayanamayıp hareket ediyoruz. Mavi genellikle. Kent'te 4. gün kaçtık. Evet. Burada da girişi çekmedim bu bölgeye. Bu taraflara girişi çekmedim. İleriye doğru bir yol var. Oraya gittik ilk önce. 5 ya da 6 tane yerleşik karavan vardı sıra sıra. Sonra bu tarafa geldik ilk önce. Burada da yine 4 tane bir yerde, 2 tane başka Evet. bir yerde, 3 tane başka bir yerde yine karavanlar var.
Veya işte kurulu düzenlerini oluşturmuşlar diyeyim. Ya biz sabit kalmayı sevmiyoruz ve sabit kalan karavancılara yakın konaklamayı da sevmiyoruz. Çünkü elektriğimiz tutmuyor o arkadaşlarla. Anlaşamıyoruz. Onların kafasını yakalayamıyoruz. Onlar bizim kafamızı yakalayamıyor. Yani Bir de zaten 2 gün kalıyoruz. Şimdi biz 2 gün Evet, içinde yani. geldik, dinlenelim. İşte zaten sizinle vakit geçiriyoruz, bol bol video çekiyoruz. Dinleniyoruz bir günde. Rotamızı planlıyoruz falan derken bizim zaten vaktimiz olmuyor. evet. Oturup hoşbeş etmeye, sohbet etmeye. Tabii ki gittiğimiz bazı yerlerde kafamızın uyuştuğu, herkes de uyuşmuyor ama kafamızın uyuştuğu insanlar da oluyor. Oturup sohbetler de ediyoruz ama bizim o kadar boş vaktimiz yok. Evet. O yüzden de böyle her gittiğimiz yerde Yani herkesle sohbet edemiyoruz. planlamayla geçiyor Evet. bütün vaktimiz bizim. Yani Aksiyon seviyoruz. Hareket olsun, bir şey olsun, bir şey yapalım, bir yere gidelim, bir yeri araştıralım, orayı da görelim. evet. Kamyon alalım ya. İnşallah. Bu rüyalar belki de bir işaret. Belki de. Belki de bir işaret. Bakalım kısmet ya. Yani çok istiyoruz inşallah. Bizim karavanımız Yani- da karavan hayalini kuran birine gitsin. Böyle Evet. çok içinden gelen birine gitsin ki kullanılsın. Gezmeye devam Aynen. etsin. Yılda 10 gün kullanmasın Evet, abi. Yani gezmeye devam etsin karavanımızda. Evet. Biz de hayalimize kavuşalım inşallah. Aynen öyle. Yani dediğim gibi hani belli olmaz. Belki vardır. Hayali olan birisi vardır belki. Yani şu anda bu videoyu izleyen dediğimi diyebilir yani. Benim de içimden şu anda ne geçti biliyor musun? Evet. İşte bir dönem o kamyon karavanlar bir şeydi ya, revaçtaydı Evet. ya böyle işte Şu an herkes hepsi şey yaptı. satılıkta. Hepsi satılıkta, bazıları aldı ve yapamadı. Kamyon olarak kaldı elinde. Belki öyle biri vardır. Kamyon almışsınızdır, yapamamışsınızdır. İş güç hayat gereği duruyordur kenarda. Aynen. Burada yapılmışı var. Burada yapılmışı var. Siz bununla tadını çıkartın, onu bize gönderin. Bana içimden öyle bir şey Ya. geçti şu anda. Şimdi sen onu söylerken geçen akşam ben malum sitede yine her vakit geçirirken sarı bir araç gördüm. Ha. Ondan sonra tam bizim hayalimiz değil. Manfax. Hmm. Ama çok işi var. Yani mekanik işlerini yapmışlar ama lastik işi var. Arkaya torsiyonsuz şase işi var. Kabin işi var. Yani Kabini zaten kabullendik her şekilde ama işte diğer ama bana masraflar- para kalması lazım. İşte evet, diğer masraflar bize, Yani biz de çok isteriz o masrafları yapmayı ama öyle bir durumumuz yok. ya işte onlar var. Yoksa hani fiyat pazarlık yapılabilir ama benim bunu kafamdaki rakama satmam lazım ki onu pazarlıkla bir tık aşağıya alabileyim. Kısmet ya. Ben şeyim böyle. Mesela biz bu karavanı yapma hayali kurarken de işte karavan alacağız, işte arabamızı satacağız, karavan alacağız, işte işten alacağımız tazminatla işini yapacağız falan filan diye konuşurken bu araba bize kendi geldi mesela. Kamyon niye gelmesin ki? Olacak Olur. olduktan sonra dağdan taştan oradan buradan bir yerden karşına çıkıyor yani. Aynen öyle. Neden O olmasın? zamanki halini düşünsene şimdi işte. Hayalini kuruyorduk, konuşuyorduk, işte böyle bir Tabii araç canım. arıyoruz falan derken araç geldi direkt. Aynen öyle. Bu araç kendisi geldi bize. Evet. Yani 13 metreküp mü, 17 metreküp mü, 15 düşünmüyorduk. Hani olmuşken 17 mi, 13 mü olsun falan diye işte binek araç vardı Honda. Onu satışa koyarız falan derken başka bir arkadaşımız bu aracı satışa çıkartıyormuş. Size vereyim direkt dedi. Direkt de verdi yani Evet, hani. vereyim dedi. Biz de emin olamadık. Bakarız ederiz. Hani araştırıyoruz, daha o aşamaya gelmedik falan diye konuşurken iş yerinin otoparkına aracı bırakıyor. Anahtarı da bekçiye bırakıyor. Bize de fotoğrafını atıyor. Hayırlı olsun karavanınız Tabii diye. canım yani. Böyle geldi yani. Kamyonun gelmemesi için de bir sebep yok bence. Aynen öyle. Yani dediğin gibi o neden olmasın? Olabilir. Yani. Olabilir. Ya da hani şu an izleyen arkadaşlarda olmasa bile belki bir tanıdıklarında vardır. Hani biliyordur mesela, atıyorum işte, ya Mehmet abi aldı bu kamyonu ama yapmıyor, yatıyor orada. Ya Mehmet abi sen sat bu kamyonu, bak şu çocukların çok işine yarar. Yani neden olmasın, olabilir. Kısmetse her Yani. yerden. Diyorum ya, dağdan taştan geliyor kısmetse. Ve şey de olmaz, zaten evimiz yok ya. Hani evin öyle arka bahçesine gidip video çekip tekrar geri de gelmeyiz yani. Hani bunu yapan karavancılar gibi ama olmayız. her yer bizim evin arka bahçesi. O ayrı. Bahçe değişiyor sürekli. O başka bir şey. Ya. Hayaller. Biz yine daldık hayallere. Benim şimdi
birazdan biz size veda ederiz. Evet. Tamam mı? Tolga hemen alır telefonunu, ilanlara bakmaya başlar. Aynen öyle. Yani bu muhabbet aslında size anlatmak için değil. Biz Yani. hep kendi aramızda da konuşuyoruz böyle. Evet. İçimizden geldi. Sizi de ortak ettik sohbete. Konu buraya geldi. Belki de gerçekten bir şeylere sebep olur. İnşallah Belki de hayır canım. dualarınızı alırız. Siz de bizim Onlar sebep olur. hayallerimize dualarınızla destek olursunuz belki. Vallahi. Kızcağız ağladı şu araç satılacak diye ya. Ya o kadar uğraştım ki şey yapmamak için. Gene Ya. de aktı yani. Ama çok emeğimiz var bu Çok. araçta. Gece gündüz çok çalıştık bu araçta gerçekten de. Yani inanılmaz derecede araştırma yaptık öncelikle. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet. Bir yıl boyunca acaba hangi malzemeyi kullanacağız? Yalıtımda hangi malzemeyi kullanalım? Su tesisatında ne yapalım? Elektrik tesisatını nasıl yapalım? İşte başımıza bu gelirse bunu nasıl engelleriz? Başımıza şu gelirse bunu nasıl engelleriz? Hani bunları her şartta ve her koşuluyla en kötü senaryoları birbirimizle anlatarak inanılmaz detaylı şekilde yaptık. Yani hani karavanı yaparken ya yapalım bakalım ne olacak diye yapmadık. Bu karavanda yapılan her bir vida, montaj edilen her bir vida emin olun o bir yıllık emeğin vidaları. Evet. Vidaların noktalarına varana kadar her şeyi Tabii. o kadar belirleyerek yaptık ki. Her şey düzgün, Yani. nizami olsun. İşte mesela şunların arkasında kalan bu duvarın çizgisi asla yamuk değildir. Söktük tadilat videolarına bakarsanız orası bile düzgündür. Firmalarda görüyoruz. Buralar böyle S şeklinde falan. Burası ucu ucuna kapatmış. Yani o kadar özen gösterdik ki gözükmeyecek yerleri bile düzgün yapmaya çalıştık. Kendimiz için yaptık. Kendi evimiz için yaptık. Kendi iç rahatlığımız Tabii. için yaptık. Bir de şöyle yani biz bu karavana malzeme alırken de biz bu karavanda tam zamanlı yaşayacağız. Evimize alıyormuş gibi aldık. Tabii İşte canım. dünyanın parasını verdik şu bataryaya. Evet. Keza şu evyeyi bulana kadar göbeğimiz çatladı. Banyodakiler aynı şekilde. Banyodaki batarya da aynı şekilde. Evet, mutfak şeyi Kombin de öyle, ocak yapsın da diye. öyle. Yani çok çok ciddi bir emek var bu karavanda. Ben zaten bu karavanın satış videosunda da söyledim. Ben aracı satmıyorum. Evet. Yaşam alanını satıyorum. Aracımızda da bir problem yok. Kesinlikle yok. Yani sürekli yoldayız, sürekli hareket ediyoruz. En ufak bir problem çıktığında Bakımları zamanında yapılıyor. evet, en kısa sürede çözüyoruz ki zaten sürekli yoldayız. Yapmamız da gerekiyor. Araç bunu. kesinlikle yorulmuyor. Bilinçli kullanılıyor. Tamam siz araziye girdiğimizi görüyorsunuz ama arazide gittiğimiz sürat ne? Tabii Üçüncü canım. viteste yaldır yaldır gidip ön takımın anasını ağlatmıyoruz. Hani kontrollü gidiyoruz çünkü biz bu araçta neticede yaşıyoruz aynı zamanda. Tabii. O yüzden araca da çok iyi bakıyoruz. Yaşam alanı zaten hani bütün ya bu aracın değer kısmı benim nazarımda yaşam alanı. Evet. Çünkü Türkiye'de var olmayan bir proje. Santim santim her bir detayıyla özel olarak tasarlanmış bir proje. Tam zamanlı yaşamaya uygun. 2 yetişkin, bir köpek ya da işte burası da atılıp yatak olabiliyor. Burada da Evet. 2 tane çocuk yatabilir. Aynen öyle. İşte ufak tefek değişikliklerle ranza yapılabilir. Hani 2 çocuk, 3 çocuk burada çok rahat kalabilir. Hani Tabii bu yatağımız çok zaten iyi. bayağı geniş oluyor. Evet. Bizim o yataktan daha geniş oluyor aynen burası. öyle. Aynen öyle. Hani özel olarak şunu yolculuk esnasında da yolcu tarafındaki rahat etsin diye yurt dışından malzeme getirttirdik. Bunu Evet. yatar yaptım. Yani Tamamen konfora yönelik bir Evet. projemiz var yani bence. Hem fonksiyonel hem konforlu. yani özellikle kış şartlarında karavanın dışına çıkmadan çok rahat yaşanılabilecek bir karavan. Yani bunun için bence kafamdaki rakam hani biz zaten söylemiştik bunu. Ben 1,5 milyonun altında bu aracı satmayı planlamıyorum. Çünkü ben bu aracı sattıktan sonra bu aracın aynısından alıp yapmayacağım zaten. Alacağım bir kamyon var. Kamyonun belli bir maliyeti var. Kamyonun en azından bir 4 duvarını çevirebilmek zorundayım. Evet. Ve hani onu koyabileceğimde bir bütçem var. Kafamda tasarladığım ve yaptığım, hesapladığım. O bütçenin karşılığı da minimum 1,5. Hani yok canım falan demeyin. Piyasadaki o 800 bin liraya, 1 milyon 200 bin liraya var olan standart tasarım içinde yaşanılamaz, tam zamanlı anlamda yaşanılamaz tasarımların örneklerini vermeyin lütfen. Evet. Hani
Eğer bunun örneğini vereceksiniz, buyurun bir yerde oturalım kahve içelim saatlerce. Size neden öyle Kıyaslama olmaması yapalım. gerektiğini ben anlatayım. Yani neyse o konulara çok girmeyeyim ben. Orada doluyum biraz. Öyle dostlar. Ay karavan. Kamyon. Gamyon. Kamyon. Evet, bence çok anlattık, hayalimiz yeter bu kadar. Yeter. Bir sonraki videoları saklayayım ben birazcık da hayalimi. Şimdi girip araştırma yapayım ben birazcık daha. Veda edelim o zaman artık. Çok şişirdik başınızı. Kendinize çok iyi bakın. Başınızı şişirdik. Kusura bakmayın. Niye böyle gösteriyorsun? Ben mi şişirdim? Hayır şöyle. Gözyaşlarımıza hakim olamadık. Ay. Antalya videolarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şey oldum ya. Bayıştım iyice, kulaklarım falan gitmeye başladı artık. O kadar çok anlattın ki. Ya Son- o değil de Mardin'de bir tane Unimog var. Ama arkada kabin yok. Şey var, tenteli. Soba kuruyoruz arkaya. Çadırımız da var. Tam çingene at arabaları vardı ya böyle. Evet. Onunla. O kafa. Ne olur ki çadırda kaldık Arkaya kızım böyle yıllarca. şey yaparız.